Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte ajurlu 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Açık mavi tonlarında. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok zarif bir model oldu hanımlar. Daha öncesinde bu modeli bu şekilde tekli olarak yapmıştım. Ortaya kurmuştum. Yanlarına kahve çekirdeği uygulamıştım. Bu defa modeli ikili olarak yaptım ve ortaya da bu şekilde kahve çekirdeği desenini uyguladım. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuğumuz, patiğimizin kenarları. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize hemen başlayalım. Ben her zaman olduğu gibi hanımlar patiğime yine 12 ilmek olarak başladım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bir ilmek daha atıyorum 12. 12 ilmeğimi attım, geri dönüyorum. İlk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hepsini ters öreceğim. Evet, sonuncu ilmeğimi de ters ördüm, geri dönüyorum. Artık patiğimizin burun kısmında düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartmak için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Bakın burada 3 ilmeğim oldu. Şu 4. ilmeğim. Bakın başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. 2. 3. ilmeğim. 4. 5. ve bir ilmek de şu kenardan çıkartıyorum. 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Şimdi 5. şişime aldım. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle aynı yöne dolana dolana örülüyor hanımlar. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de yine düz ördüm. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim hanımlar. Birinci şişimdeyim. Artırma zamanı. Artırmaları patik buruna baktığımızda şu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek şuraya girerek bunu da düz ördüm. 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 7 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum ve ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz
olarak öreceğim. Bu 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Yeniden artırmalara devam edeceğiz. Kenar hemen başta. 1. şişimde ilk 2 ilmeğimi örüyorum. 2. ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim hanımlar, kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da hanımlar 8 ilmek oldum. 3. şişime geldim. Kenar başta hemen. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 2. ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yapmıştık. Bir sıra 4 şişteki 8 ilmeği de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Bir sıra düz örüp bir sıra artırıyoruz. Hanımlar, biz bu artırma işlemine her bir şişimizde 14'er ilmek olana kadar devam edeceğiz. Sonra modelimize başlayacağız. Şimdi hep birlikte her bir şişimizde 14 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. En son 14. ilmeğimi artırmıştım. Şimdi ilk şişimizdeyiz hanımlar. Tekrar ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Artırma yapmayacağız. Artık 14 ilmek ile örmeye devam edeceğiz bu şekilde. Bu şekilde hanımlar ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişteki ilmekleri de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere öreceğiz. Ardından bir sıra daha dolanacağız. Artırma yapmadan 14 ilmek olarak öreceğiz. Bu şekilde 2 sıra daha örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi modelimiz için bu sıramızda alt zemini oluşturacağız. Şu ajurlu büyük desenlerimiz 9 ilmekten oluşuyor. Kahve çekirdeği modelimiz 3 ilmekten oluşuyor. İşte kahve çekirdeğinin sağında ve solunda 2'şer ilmek tersimiz var. Şu başlangıçta da yine 2 ilmek tersimiz var. Şimdi başlıyoruz, tabanımızı oluşturacağız. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bu ters ilmekler model bitene kadar ters olarak örülecek. Ajurlu modelim için de 9 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek düz ördüm. Şimdi hemen yanına 2 ilmek daha ters örüyorum. 1, 2. Kahve çekirdeği modelim için de 3 ilmek düz öreceğim. Şu 1. ilmeğim. 2. şişimden devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. Şu 2. ilmeğim. Şu da 3. ilmeğim. Tekrar kahve çekirdeğinin sol tarafına da 2 ilmek ters örüyorum. Diğer büyük ajurlu modelimiz için de yeniden 9 ilmek düz öreceğim hanımlar. Şu 1. düz ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düzümü ördüm. İlk başta buraya 2 ters örmüştük. Burada da son 1 ilmek kaldı. Bu kenara da 1 ilmek ters örüyorum. Tabanımızı oluşturduk hanımlar. Ya modelin taban kısmıydı bu. Şimdi patiğimizin taban bölümüne geldik. Tabanına ajurlu model kurulumu yapmayacağız. Tabandaki ilmeklerimiz model bitene kadar bu şekilde düz olarak örülecek. Model kurulumu sadece ilk 2 şişe, yani patiğimizin ön yüzüne yapılacak. Bu nedenle videonun devamında bu taban bölümü göstermeyeceğim. Buraları keseceğim. Modelli tarafı sıra sıra tek tek anlatacağım. Sizler bu aşamada, bu kestiğim yerlerde videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Evet. Şimdi ilk şişime geldim hanımlar.
modelimize başlıyoruz. Bu büyük ajurlu modelimiz 12 sıradan oluşuyor. Şimdi modelimizde birinci sıradayız. Yine 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde. Şimdi buradaki ilk ajurlu modelimizi yapacağız. İlk 5 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Önde üçlü bir kesim yapacağım. Sağa doğru bir kesim olacak. Bakın önde 3 tane ilmeğim var. Şu 3. ilmeğim ile öndeki 2 ilmek, bakın şöyle yer değiştiriyorum. Şu 3. ilmek önden gelecek şekilde şöyle öne koydum. Sonra bu 3 ilmeğin 3'ünü bir keserek örüyorum. Bakın burada sağa doğru üçlü kesimi yaptım. İpimi şişime doladım. Öndeki bir ilmeği düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Kestiğim ilmekleri ajur yaparak tekrar yerine getirdim. Yandaki 2 ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Şimdi ortada 3 düz ilmeğimiz vardı. Bu düz ilmeğe model kuracağız. Modeli tam kurabilelim diye bu ilmeğimi ikinci şişime aldım. Burada 13, burada 15 ilmek oldu. Bilek ayrımı yaparken tekrar ilmekleri yerli yerine koyacağız. Şimdi kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. 3. ilmeğimi aldım. İlk 2 ilmeğin üstünden atlatıp önde bırakıyorum bu şekilde. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İpimi şişime doladım. İkinci ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar 3 ilmeğimiz oldu. Yandaki 2 ters ilmeğimi tekrar ters örüyorum. Şimdi diğer ajurlu modelimizi başlatacağız. Modelimiz, bakın bu ajurlu modelimize ilk 5 ilmek düz örerek başlamıştık. Burada hemen ajurlu modeli başlatacağız. 2 tersimi ördüm. İpimi şişime doluyorum. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 3 ilmeğin 3'ünü bu defa sola doğru keserek örüyorum. 3'ünü bir ördüm. Yanına 5 ilmek düz öreceğim. 2, 3, 4, 5 ve sondaki bir ilmeğim ters. Böylece modelimizde birinci sıramızı tamamladık. Şimdi tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örelim, gelelim. Evet, tabanımızı düz ördüm, geldim. Tekrar ön yüzde modelimizde ikinci sıradayız. Yine ilk 2 ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi bu 9 ilmekten oluşan büyük ajurlu modelimizde bir önceki sırada model kurmuştuk. Bu sıramızda bu 9 ilmeği düz olarak öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir sıra bu ajurlu modelde model kurulumu yaparken bir diğer sırada bu 9 ilmeği düz örüyoruz. Yanındaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. İkinci şişime geldim. Yine kahve çekirdeği modelimdeyim. Bir önceki sırada kahve çekirdeği modelini kurmuştuk. 3 sıra bu 3 ilmeği düz öreceğiz. 4. sırada kahve çekirdeği yapacağız. Yani her 3 sırada bir modeli tekrar edeceğiz. Bakın, kahve çekirdeğinden sonraki ilk sıram 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Yine aynı şekilde buradaki 9 ilmeğimi de düz öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve kenardaki bir ters ilmeğim ters. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzde modelimizde de 3. sıradayız. Tekrar 2 tersimi örerek başlıyorum. Şimdi modelimizi yapacağız. Bu defa 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. İlk modeli kurarken 5 ilmek düz örmüştük birinci sırada. Şimdi 4 ilmek düz ördüm. Tekrar üçlü kesim yapacağız sağa doğru. Bakın önde 3 ilmeğim var. Bu 3. ilmeği alıyorum. Şu ilk 2 ilmeğin önünde bıraktım. Ardından bu 3 ilmeğin 3'ünü bir şişime alıyorum. Şöyle 3'ünü bir örüyorum. Bu üçlü ilmeği sağa doğru kestik. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Yanındaki bir ilmeğimi de düz örüyorum. Modelimizi yaptık. Aradaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. İkinci şişime geldim. Kahve çekirdeğinden sonraki 2. sıramız. Bu 3 ilmeğimi yine düz örüyorum. Tekrar yanında 2 ilmek tersim var. Şimdi tekrar bu diğer modelimizi yapacağız hanımlar. Bakın, 2 tersten sonra bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bir ilmek düz ördüm tekrar. Yeniden ipimi şişime doladım. Öndeki 3 ilmeğin 3'ünü birden örerek kesimimi yapıyorum. Sola doğru kesim. Yanındaki 4 ilmeğim düz örülüyor ve son kenar ilmeğim ters. 3. sıramızı tamamladık. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet, tabanımı ördüm. Yeniden ön yüzde modelde 4. sıradayız. Bu sıramızda 2 tersimi örüyorum. Bir önceki sırada ajurlu modelimizi kurmuştuk. Bu sıramızda bu 9 ilmeğimi tekrar düz öreceğim sırasıyla.
Şöyle hepsini düz olarak örüyorum 9 ilmeğimin. Yine buradaki 2 tersimi ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimize geldik. Kahve çekirdeğinden sonra bu 3. sıramız. Bu 3 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Tekrar 2 tersimi ördüm. Ve modelimin 9 ilmeği, tekrar burada da bu 9 ilmeğimi düz örüyorum. Ve son kenardaki bir ilmeğim ters. 4. sıramız böyleydi. Tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön %100 modelimizde 5. sıramız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi ters örüyorum yine. Ve bu defa 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Yine önde sağa doğru üçlü kesim yapacağız. Bakın öndeki 3 ilmeği aldım. Bu 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin önüne getiriyorum. Ardından bu 3 ilmeğin 3'ünü bir keserek ördüm. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Bu defa yanına 2 ilmek düz ördüm. Yanındaki 2 ters ilmeğim ters. Şimdi 3 sıra düz ördükten sonra bu sıramızda tekrar kahve çekirdeğini yapacağız. 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp önde bıraktım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Artırdım. 2. ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde modeli tekrar kurduk. Yanında 2 tane tersim var. Şimdi diğer büyük ajurlu modeli yapacağız. 2 tersten sonra 2 ilmek düz ördüm. Artırıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar artırdım. Öndeki 3 ilmeğin 3'ünü bir keserek örüyorum. Ve yanına 2, 3 ilmek düz ördüm. Sonuncu ilmeğim ters. 5. sıramızı da yaptık. Şimdi tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Modelimizde 6. sıramız. Yine ilk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir önceki sırada büyük ajurlu modelimizi yapmıştık. Yine bu sıramızda buradaki 9 ilmeğimizi düz örüyorum. 6. sıramız bu şekilde. Yine 2 tersimi ters örüyorum buradaki. İkinci şişime geldim. Bir önceki sırada kahve çekirdeği yapmıştık. Şimdi kahve çekirdeğinden sonraki ilk sıram. Bu 3 ilmeğimi düz ördüm. 2 ters ve tekrar diğer büyük ajurlu modelimin 9 ilmeğini düz örüyorum. Ve son kenardaki bir ilmeğim ters. Modelimizde 6. sıramızı da tamamladık. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzde modelde 7. sıradayız hanımlar. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ajurlu modelimizi yapacağız. Şimdi de 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Ardından önde 3 ilmek. Bu 3. ilmek önden gelecek şekilde. Şu diğer ilk ikili ilmek de arkadan gelecek şekilde şöyle ilmekleri yer değiştirdim. Sonra bu 3 ilmeğin 3'ünü bir örüyorum. Sağa doğru üçlü kesim yaptım. Artırma yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Artırma yaptım. 1, 2, 3 ilmek daha düz ördüm. Yanında 2 tersim var. İkinci şişime geldim. Kahve çekirdeğinden sonraki 2. sıramız. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 2 tersimi ördüm. Diğer büyük ajurlu modelimizi yapacağız. Buraya 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Artırıyorum. Bir düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 3 ilmeğin 3'ünü bir kesiyorum. Bu şekilde. Yanındaki 2 ilmeğim düz ve sonuncu ilmeğim ters. 7. sıramızı da kurmuş olduk. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet, tabanımızı ördüm hanımlar. Şimdi tekrar ön yüzde modelde 8. sıradayız. İlk 2 tersimi ters örüyorum. Bu defa bir önceki sırada model kurmuştuk. Bu sırada bu 9 ilmeğimizi düz öreceğim. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Hemen yanında 2 tersimi ters örüyorum. Diğer şişime geçtim. Kahve çekirdeğinden sonraki 3. sıramız. Bu 3 ilmeğimi tekrar düz örüyorum. 2 tersim ters. Büyük ajurlu modelimin 9 ilmeğini yine düz örüyorum. Ve son kenar ilmeğim ters. Tabanımızı örelim, gelelim.
Evet, tabanımızı ördüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Modelimizde 9. sıramız. İlk 2 ilmeğim tekrar ters örülüyor. Bu defa bir ilmek düz ördüm. Şimdi önde 3 ilmeğim var. Sağa doğru kesim yapacağım. Şu ilk 3. ilmeğim önde. Diğer ilk 2 ilmeğim de arkada olacak şekilde şöyle yer değiştirdim. Ardından bu 3 ilmeğin üçünü bir tekrar örüyorum. Yani bu üçlü ilmeği sağa doğru kesim yapmış oldum bu şekilde. Artırma yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Artırma yaptım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Aradaki 2 ilmeğim ters. Diğer şişime geçtim. Şimdi bu sıramızda da yine kahve çekirdeğini yapacağız. 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp burada bırakıyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. Artırdım. 2. ilmeğimi de düz örüyorum. Ve tekrar hemen yanında 2 ilmeğim ters. Diğer büyük ajurlu modelimi yapacağım. 4 ilmek düz örüyorum yine. 2, 3, 4. Artırdım. Bir düz ördüm. Artırdım. Öndeki 3 ilmeğin üçünü bir keserek örüyorum. Ve yanına bir ilmek düz ördüm. Son ilmeğim ters. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Şimdi modelimizde tekrar ön yüzde ve 10. sıradayız. Bu sıramızda yine ilk 2 ilmeğim ters. Bir önceki sırada ajurlu modeli yapmıştık. Bu sıramızda bu ajurlu modelimizin 9 ilmeğini düz örüyorum yine. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Hemen buradaki 2 ilmek ters. Diğer şişime geçtim. Kahve çekirdeği yapmıştık bir önceki sırada. Şimdi kahve çekirdeğinden sonraki ilk sıram. 3 ilmeğimi düz ördüm. Yanında 2 tersim var. Yine büyük ajurlu modelimin 9 ilmeğini düz örüyorum. Ve son bir ilmeğim ters. 10. sıramızı da tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Tekrar ön yüzde, modelimizde 11. sıradayız. İlk 2 ilmeğim yine ters. Bu defa hanımlar 2 ters ördükten sonra hemen öndeki 3 ilmeğe üçlü kesim yapacağız. Yine bu 3. ilmek önde olacak şekilde, ilk 2 ilmek de arkada olacak şekilde tekrar yer değiştirdim. Sonra bu 3 ilmeğin şöyle üçünü bir topluyorum. Üçünü bir kestim. Artırdım. Bir düz örüyorum. Artırdım. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yanındaki 2 tersimi ters örüyorum. İkinci şişime geldim hanımlar. Kahve çekirdeğinden sonraki 2. sıramız. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Hemen yanında 2 tersimi ters ördüm. Şimdi diğer büyük ajurlu modelimi yapacağım. İlk 5 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Artırdım. Bir düz örüyorum. Tekrar artırdım. Öndeki 3 ilmeğin üçünü bir sola doğru kestim. Ve kenar ilmeğim ters. Bu şekilde hanımlar. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm. Şimdi tekrar ön yüzde, modelimizde 12. ve sonuncu sıradayız. 2 tersimi örüyorum. Bir önceki sırada ajurlu model kurmuştuk. Bu sıramızda bu 9 ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Yanındaki 2 ters ilmeğim ters. Diğer şişime geçtim. Şimdi de kahve çekirdeğinden sonraki 3. sıramız. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yanındaki 2 tersim yine ters. Tekrar bu büyük ajurlu modelimin 9 ilmeğini yine düz örüyorum hanımlar. Ve son ilmeğim ters. Bu şekilde. Şimdi hanımlar tekrar tabanımızdaki ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Evet, tabanımı ördüm geldim hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu 12 sıradan oluşan modelimizin aynısını tekrar edeceğiz. Kafanız karışmasın diye modelin ilk sırasında yaptığımız işlemi tekrar göstereceğim. Şimdi bu ilk modeli unutun. Modele yeni başladığımızı düşünün. Şimdi modelde 1. sıradayız. Yine 2 ters ilmeğimi örüyorum. 1, 2. İlk modelin ilk sırasında ne yapmıştık? 5 ilmek düz örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından önde üçlü bir kesim yapacağız. Sağa doğru kesim.
Bu 3. ilmek ile şu ilk 2 ilmeği yer değiştiriyoruz. Sonra bu 3 ilmeğin üçünü bir kesiyoruz. Yani üçlü ilmeği sağa doğru kestik. Artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar artırma yaptım. Yanındaki 2 ters ilmeğim ters. Kahve çekirdeğine geldik. Zaten kahve çekirdeğinden sonra 3. sırayı ördük bir önceki sırada. Şimdi tekrar kahve çekirdeğini yapacağım. 3. ilmeği ilk ilmeğin önünden atlatıp bıraktım. İlk ilmeği örüyorum. Artırdım. 2. ilmeğimi de ördüm. Her 3 sırada bir aynı bu kahve çekirdeği modelini tekrar edeceğiz hanımlar. Tekrar buradaki 2 tersimi ters örüyorum. Hemen bu sol taraftaki modeli de başlatacağız. Hemen 2 tersten sonra artırdım. Bir düz ördüm. Artırdım. Öndeki 3 ilmeğimin üçünü bir keserek örüyorum. Sola doğru kesim yaptım. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve yanındaki sonuncu ilmeğim ters. Gördüğünüz gibi ilk modelin ilk sırasını nasıl yaptıysak ikinci modelin de ilk sırasını aynı şekil yaptık. Sonra tabanımızı ördükten sonra modelin ikinci sırasında ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Üçüncü sırada yine ajurlara devam edeceğiz. Ki burada kafanız karışacak olursa hanımlar videoyu geri alın. Şu ilk yaptığımız modelin sıralamalarını tek tek gösterdim. Ördüğüm ilmekleri tek tek belirttim. Bu birinci sıramız, ikinci sıramız dedim. Hani anlattım. 3 ilmek ördük, sağ kestik, ajur yaptık, bir düz ördük, 2 ters. Hepsini tek tek söyledim. Videoyu geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek 12 sıradan oluşan bu ikinci modeli de rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten ilk sırasını birlikte yaptık. Bu şekilde ikinci 12 sıradan oluşan modelimizi de aynı şekil tamamlayalım. Ardından buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, 12 sıradan oluşan ikinci modelimi de tamamladım geldim. Şimdi tekrar patiğimizi örmeye devam edeceğiz bu ön bölümü. Ama şuradaki büyük ajurlu desenimizi yapmayacağız. Büyük ajurlu desenin ilmeklerini 9 ilmeğini düz öreceğiz. Yanlardaki ters ilmekler yine ters örülecek. Kahve çekirdeği modelimiz de devam edecek. Şimdi bu sıramızda hanımlar bakın. Yine en son 12. sırayı yapmıştım. Ön yüzdeyim. Bu şekilde ilk 2 ilmeğimi ördüm. Bakın bu 9 ilmeğimi normal düz örüyorum. Bu modelden sonraki ilk sıramız hanımlar. Bakın 9 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Tersler ters örülüyor ve kahve çekirdeği modeli devam ediyor. Tekrardan bakın burada yeniden kahve çekirdeğinden sonra 3 sıra örmüştüm. Kahve çekirdeği modelimi devam ettiriyorum. 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin önünden atlattım. Sonra ilk ilmeği örüyorum, artırdım. İkinciyi de ördüm. Hemen yanına 2 tersimi örüyorum. Tekrar diğer büyük ajurlu modelimin 9 ilmeğini düz örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi tekrar ters ördüm. Modelden sonra bu ilk sıramız oldu. Tabanımızı öreceğiz. Sonra yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. Ta ki 4 sıra olana kadar. 4 sıra boyunca kahve çekirdeğini yapacağız. Tersleri ters öreceğiz ama büyük ajurlu modelin 9 ilmeği düz örülecek. Bu bir sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi buraya 3 sıra daha aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, bu şekilde ilmeklerimi ördüm. Modelden sonra şu 4 sıra ilmeklerimizi ördük geldik. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar, bilek ayrımı yapacağız. Model kurarken birinci şişimizden ikinci şişimize bir ilmek vermiştik. Şimdi bu ilmeği geri aldım. Şişimizde tekrardan 14'er ilmeğimiz oldu. Tam bilek ayrımını ortadan yapalım diye ilmekleri tekrar yerleştirdim. Şimdi son bir ilmeğim kalana kadar bu defa ters örmüyorum. İlmeklerimin hepsini düz olarak öreceğim. Hepsi derken son bir ilmeğim kalana kadar. Bu şekilde düz örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Bu sonuncu ilmek ile ikinci şişimden de ilk ilmeği alıyorum. Bu 2 ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu, bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi ikinci şişime geçtim. Hanımlar, ben patiğimin şu kenar bölümlerine, bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben haroşayı örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. Bu bilek kenarındaki ilk 8 ilmeğim haroşa. Bunları düz öreceğim. Bakın haroşamı düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de şu anda ön yüzdeyim. Düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Bilek ayrımını yaptık. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü,
Arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tabandaki ilmeklerimi de yine düz ördüm. Tekrar ilk şişime geçtim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Bilek kenarındaki son 8 ilmeğim haroşa hanımlar yine. Bakın şu son 8 ilmeğim haroşa. Bunu da yine normal düz öreceğim. Arka yüzde de bu 8 ilmeği düz öreceğim. Böylece haroşa düşecek. Sonuncuyu da ördüm hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Şimdi kenar ilmeğini alıyorum. Bu ilk ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek haroşamız yine düz. 4, 5, 6, 7, 8. Bakın ön yüze şöyle bir diş haroşamız düştü. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Burada da yine ters örmeye devam edeceğim. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu kadar. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda yaptığımız gibi bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa öreceğiz. Yapacağımız başka da bir işlem yok arka bölümde. Evet, bu şişimizi de yaptık. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığım şişim. Burada da tekrar ilmekleri ters örüyorum. Kenardaki son 8 haroşa ilmeğim, bunları düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim, bunu düz örüyorum. Böylece bilek kenarlarında birer diş haroşamız oluştu. Bilek ayrımına geldim. Tekrar geri döneceğim. Ön yüzdeyim. Yine ön yüzde 8 haroşamı düz öreceğim. Bu şekilde devamındaki ilmeklerimi de tekrar düz örmeye devam edeceğim. Bilek ayrımına kadar gideceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Bu şekilde patiğimizin arkası devam edecek. Baktığımızda buralarda birer diş haroşamız oluştu. Patiğimin arka bölümüne ben 15 sıra haroşa ördüm hanımlar bu bölüme. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin. Patiğinizin arkasını topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örelim, ardından buluşalım, birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm. Burada 15 sıra haroşam var. Şimdi bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişleyince 4 şişte olan ilmeklerim şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplandı. Ben de bu bölümde topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol şişime 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamı yine haroşa olarak öreceğim. Topukta da model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. 23 ördüm. 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Şimdi topuğumuz için ortaya bakıyorum. 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için devamındaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Bu haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm.
24. de yine öndeki ikisini kesiyorum. Bir önceki sırada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri yine öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerim bitene kadar topuğumu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yaptığım için tığımı alıyorum. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini bir topladım. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Kalan ilmekleri de keselim gelelim. İlmeklerimi kestim hanımlar. Bakın şişlerimde birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir topluyorum. Ardından 2 tane zincir çektim ve ipimi şöyle kesiyorum. Şimdi ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şu arka ilmek aralarına girerek tekrar zincir tekniğiyle burayı bir düğümlüyorum. Bu şekilde hanımlar patiğimizi tamamlamış olduk. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Şöyle hemen topuğumuza bakalım. İşte görüntü bu. Ayağı giyince şöyle duruyor zaten. İzi bile belli değil. Modelimizi tamamladım hanımlar. Şöyle bakın diğer tarafı çeviriyorum. Model bu şekilde. Bir de manken ayağıma giydireyim. Ayağımızda da görelim patiğimizi. Hoş, kolay, güzel bir modeldi. Örmesi zevkli, ajurlu, şık bir model oldu. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bakın bu şekilde. Diğer tarafımız, topuğumuz, tabanımız. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.